Bugün Anton Çehov'dan akıllara durgunluk veren bir hikayeye bakacağız. Deha ve delilik arasındaki o ince çizgiyi sorgulatan türden bir hikaye. Ve bu hikaye hepimizin aklına takılabilecek o en rahatsız edici sorulardan birini soruyor aslında. Çünkü birazdan tanışacağımız parlak akademisyen için bu sadece teorik bir soru değil, hayatının ta kendisi. Gelin, Andrei Kovrin'in trajik hikayesine birlikte bakalım. Hikayemizin kahramanı Andrei Kovrin. Kendisi bir akademisyen. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki sürekli çalışmaktan bitap düşmüş, sinirleri laçka olmuş, tam anlamıyla bir kırılma noktasında. İşte bu haldeyken, biraz kafa dinlemek için eski vasisinin evine, görkemli bir kır malikanesine çekiliyor. Ama burası da bir tuhaf. Her yer baş döndüren çiçekler, acayip şekilli ağaçlarla dolu. Sanki doğanın kendisi bile manik bir halde. Peki bu malikanede onu ne bekliyor? Bir kere o görkemli meyve bahçesine kafayı takmış eski vasisi Yegor Pesotski var. Sonra Pesotski'nin tutkulu kızı Tanya. Ama asıl mesele o bahçe yüzünden malikaneye sinmiş o boğucu, sürekli endişe hali. İşte böyle bir ortamda Kovrin, Tanya'ya karşı eski hislerinin yeniden canlandığını fark ediyor. Yani anlayacağınız bu güzel ama bir o kadar da gergin ortam Kovrin'in kendi ruh halinin bir yansıması gibi adeta. İşte bu gergin atmosferde Kovrin'in zihnindeki tuhaflıklar yavaş yavaş dışarı sızmaya başlıyor. Bir akşam hayatını tamamen değiştirecek o acayip hikayeyi anlatıyor. Anlattığı şey 1000 yıllık eski bir efsane. Efsaneye göre kara bir keşişin hayaleti evrende dolaşıp duruyormuş ve kehanete göre tam da o sıralar dünyada yeniden ortaya çıkması bekleniyormuş. Ama Kovrin için bu sadece eski bir efsane olarak kalmıyor, hayır. Çok geçmeden akıl almaz bir şey oluyor ve işte o an her şey değişiyor. Düşünün, alacakaranlıkta tek başına bir tarlada yürüyor ve birden ufukta tuhaf siyah bir sütun beliriyor. İşte o anda imkansız olan gerçekleşiyor. O siyah sütundan efsanelerdeki o keşiş çıkıyor. Siyah cübbeli, solgun, tekinsiz bir yüz. Yanından süzülerek geçiyor. Her şeyi biliyormuş gibi bir gülümseyip duman gibi yok oluyor. Yani bu artık bir seraf falan değil. Kovrin için son derece gerçek, neredeyse dokunabileceği bir görüntü. Ve bu hayalet sadece Kovrin'in peşine takılmakla kalmıyor, onunla konuşmaya başlıyor. Ona yepyeni, radikal bir dünya görüşü sunuyor. Keşişin sunduğu şey aslında bir seçim. Bir tarafta dünyanın görüşü var, Kovrin aşırı çalışmaktan halüsinasyon görüyor, akıl hastası ve tedavi edilmeli. Diğer tarafta ise keşişin görüşü. Hayır, Kovrin ilahi bir amaç için sağlığını feda eden seçilmiş bir dahi. Çektiği acı bu dehanın bir bedeli. Keşişin ana felsefesi çok net. Eğer normal, sağlıklı biri olmak istiyorsan doğruca sürüye katıl. Yani diyor ki, normallik sıradan insanlar içindir. Sen ise Kovrin, sen büyüklük için yaratıldın. Kendi dehasına ve seçilmişliğine tamamen ikna olan Kovrin, hayatında daha önce hiç olmadığı kadar coşkulu bir hale geliyor. Ve bu coşkuyla Tanya'ya evlenme teklif ediyor, evleniyorlar. Hayatında kısa da olsa müthiş mutlu bir dönem başlıyor. Ama tabii ki bu deha ve ilahi amaçla dolu dünya çok uzun süre gerçek dünyanın kurallarıyla yan yana gidemiyor. Çarpışma kaçınılmaz. Ve trajik düşüş başlıyor. Önce Tanya, kocasını boş bir sandalyeyle hararetli konuşurken yakalıyor. Hemen ardından teşhis konuyor. Akıl hastalığı. Sonra tedavi süreci başlıyor. Dinlenme, ilaçlar. Sonuç ne mi oluyor? Evet, vizyonlar duruyor ama Kovrin'in içindeki neşe de, deha da sönüp gidiyor. Yerine acımasız, kindar bir adama bırakıyor. Artık dayanamayıp karısına patlıyor. "Ah, bana niçin bu kadar acımasız davrandınız? Eskiden neşeliydim, dinçtim, mutluydum. Şimdi herkesten farkım kalmadı." Kovrin için bu bir iyileşme değil. Bu en değerli varlığının, onu özel kılan şeyin elinden alınması. Bu derin kin ve hayal kırıklığı tabii ki evliliğini de, Tanya'nın ailesiyle olan ilişkisini de yerle bir ediyor. Ve sonunda onları terk ediyor. Çünkü sıradan bir adam olarak yaşamaya artık katlanamıyor. Aradan yıllar geçiyor, Kovrin artık hasta, yapayalnız ve hayatının son anlarıyla yüzleşiyor. Tam bu sırada ayrıldığı karısından bir mektup alıyor. Geride bıraktığı dünyadan gelen son acımasız bir darbe. Mektupta şöyle yazıyor: "Bugün babam öldü. Onun ölümüne sen sebep oldun. Senden tüm benliğimle nefret ediyorum."
Bu mektubun şoku zaten zayıf olan bedenini tamamen çökertiyor. Ölümcül bir kanama başlıyor. Kovrin kan kaybından ölüyor. Ama tam o ölürken o tanıdık hayalet, kara keşiş, son bir kez daha ortaya çıkıyor ve kulağına şunu fısıldıyor. Sen bir dahisin, artık bu fani bedenden kurtuldun. Ona son bir onaylama, bir teselli veriyor. Ve Kovri'nin yüzü mutlu bir gülümsemeyle donup kalıyor. Sefalet içinde değil, tam bir saadet, mutlak bir mutluluk içinde ölüyor. İşte hikayenin sonunda kaldığımız yer tam da burası. Peki biz neye tanık olduk? Bir adamın deliliğe kurban gidişinin trajedisine mi, yoksa sıradanlığın ve mutsuz gerçekliğin dayatmasından kaçıp kendi yarattığı mutlu bir sanrıya sığınarak zafere ulaşan bir zihne mi? Çeho işte bu kararı tamamen bize bırakıyor.